Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşle başlayalım tekrar güne. Şimdi gümüşte cuma günü yaşadığımız şu tepe noktasından sonraki şu düşüş sürecini bir incelemek istiyorum. Bakın burada düşen tepeler ve düşen dipler şurada her ne kadar bir yatay hareket gelse de devam etti ve şu alandan sonra bakın şu dibi oluşturduktan sonra bir yüksek geldi. Daha sonraki dip bir önceki dibin üstünde gerçekleştikten sonra yeni bir yüksek yaptık. Dolayısıyla burada bir dönüş sinyali almış durumdayız. Ancak gerçek anlamda dönüşün başladığını söyleyebilmemiz için esas bakın şu dalganın kırılması lazım. Yani yukarıda 21-29'dan başlayan şu düşüşten daha güçlü bir yükseliş gelmesi, alımların daha güçlü gelmesi lazım ki burada yükselişlerin başladığını kesin olarak söyleyebilelim. Pardon, yanlış bir cümle kurdum. Kesin olarak hiçbir zaman hiçbir şey söylemiyoruz ama yükselişlerin güçlenme ihtimalini konuşuyoruz. Bu da yukarıda 21-29, 21-24 direncimiz var. Bu direnç geçildiği takdirde gümüşte yükselişlerin başlamış olabileceğini söyleyeceğiz. Sonuçta buradaki arzdan daha güçlü bir talebin geldiği bir süreci bize gösterecek. Piyasayı bozacak herhangi bir haber düşmediği takdirde yukarıda 21-29 geçilecek olursa yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Burada bakın aynı zamanda şu grafiği bir temizleyelim. Şuradan gelen satışlar sonrasında bakın şurada bir dip yaptık. Bir tepe, yeni bir dip ve şu an bir yükseliş yapıyoruz. Buradan gelecek satışlar eğer aşağıda şu destek bölgesinde karşılanacak olursa da bakın şu alanda burada bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşur. Dolayısıyla gene yukarıda 21-29 kırıldıktan sonra bu formasyon hedefine doğru hareketler gelebilir. Bu da şu yükseklik kadar bir yükseliş demek. Onu da hemen bir belirleyelim. Yukarıda 22'ye doğru bir yükseliş sürecini takip ediyor olabiliriz. Ancak tabi burada satışları derinleştirip şu alanda bir çift dip de yapmak isteyebilir. Bu da bize burada üçüncü bir seviyeyi gösteriyor. 20.64-20.58 bölgesi. Kısacası bu üç seviyeyi, bu üç bölgeyi kullanarak işlemlerimize yön verebiliriz. Risk sevenler aşağıda 20.82-20.75 ve 20.64-20.58 bölgelerinde paçal yaparak alım yapabilir. Yukarıda da 21-29'un kırılımını bekleyebilir. Veya hiç bu bölgede risk almadan yukarıda 21-29'un kırıldığını gördükten sonra işleme girip day trade, swing trade tarzı şu yatay hareketin hedefine ulaşmasını 22 dolarlara doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebilirler. Ancak mutlaka aşağıda 20.64-20.58 desteği kırılacak olursa da stop olmak gerektiğini unutmayalım. Tabii şu an bu söylediğim ons gümüş için geçerli. Dolayısıyla gram yatırımcısı bu bahsettiğim analizi tabii ki kullanamaz. Çünkü bu tür sorular geliyor. Gramda da alım satım yapalım mı, yapılmalı mı diye. Gramlarda bu tür işlemler yapılmaz. Çünkü alım satım farkları çok yüksek olduğu için her işlemde %2'lik yaklaşık bir kayıpla zaten başlıyorsunuz. O nedenle gramlar bu tür işlemleri yapmamalı diye düşünüyorum. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Burada ons altında da gene bir şu düşüş sürecimizi bir işaretleyelim ki dirençlerimizi daha rahat görebilelim. Bu aynı zamanda yani size bu seviyelerin nasıl belirlediğimi de göstermek amacıyla yapıyorum. Sizlerin de grafiklerinizde bu şekilde işaretleyerek takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada da bakın şu tepe noktamız karşımıza çıkıyor. 1747-1743 direnci, 1747 üstü kapanışlar yükselişlerin gelebileceğini bize gene gösterecek. Burada aynı zamanda bakın geçmişten gelen şu kırmızı ile belirlediğimiz alanımız vardı 1748'den geçen. Dolayısıyla 1748-1743 direncimiz kırıldığı takdirde yükselişlerin başlayabileceğini düşünürüz. Ancak burada da kesin yükseliş başladı diyebilmemiz için bakın şu düşüşten daha güçlü bir yükselişin gelmesi lazım. Dolayısıyla yukarıda takip edeceğimiz bizim ana direnç bölgemiz 1767-1764 direnci olacaktır. 1767 üstü kapanışlar yükselişlerin başlamış olabileceğini bize daha net gösterecektir. Aşağıda da takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz 1735-1732 aralığından geçmekte. 1732 altında da mutlaka stop olunması gerektiğini unutmayalım. Buradan şimdi hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Bakın altın gümüş rasyosunda da şu yükseliş sonrasında şu
tepe sonrasında bir düzeltme geldi. Bu düzeltmeden sonra gelen yükselişin bir önceki tepenin altında kaldığını görüyoruz ve buradan gelen satışlar da gene bir önceki dibin altına inmiş durumda. Bu da altın ve gümüş için aslında pozitif bir görüntü. Buradaki şu 82.92-82.65 desteğinin de altında hareketler gördük. Bugün için öncelikle şu destek bölgesi direnç olarak çalışacak mı? 83.16, 82.99, 83 diyelim buna. Bu bölge direnç olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. 83.16 üstündeki kapanışlar ise şu tepenin geçilmesini gerektirir. Aksi takdirde şu düşüşün bir tepkisini verdik. Tekrar düşüşe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç oluşabilir burada. Ancak yukarıda 84-64 üstüne atmadığımız sürece altın gümüş rasyosu da altın ve gümüşte artık yavaş yavaş yükselişlerin başlayabileceğini bize gösteriyor. Kaldı ki gümüşün daha güçlü durmaya başladığı gene bir süreç dün yaşandı. Bunu da altın gümüş rasyosundaki şu düşüşte takip ettik. Şimdi buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de takip ettiğimiz şu %61.8 seviyesinin geçtiği 966-959 bölgesi destek olarak çalıştı. Buradan gelen alımlar %50 seviyesinin geçtiği ve önemli destek bölgemiz diye takip ettiğimiz 983-979 direncinin de üstüne attı. Şu an için bu bölge destek olarak çalışacak mı? Bunu takip ediyoruz. Bu bölgede sarkmalar olabilir. Bakın şu bir önceki dibe doğru hareketler gelebilir. 975-6 kapanışlar görmediğimiz takdirde platinde de yükselişlerin devamını bekleyebiliriz ve yukarıdaki bir sonraki direnç bölgemizde 1010-1003 olacaktır. Kısacası aşağıda 959 kırılmadığı sürece platinde de yavaş yavaş alımların güçlendiği bir süreci takip ediyoruz. Buradan hızlıca bir gram altına da bakalım. Gram altında takip ettiğimiz destek bölgemiz 1038-1035 çalışmış durumda. Yalnız tabii yukarıda 1051-1047 geçilecek mi, bu önemli. Bunun için de sadece onsları takip ediyoruz. Çünkü dolar Türk lirasında malum sabit tutulan bir kur var. Oradan herhangi bir destek göremiyor gramlar. Sadece onslara odaklandığımız bir süreci yaşıyoruz. Buradan bir de gram gümüşe bakalım. Gram gümüşte de takip ettiğimiz 12.64-12.42 çalışmaya devam ediyor. Şu an için 12.64'ün üstünde hareketler görüyoruz. Ancak onsların artık daha güçlenip bu bölgeden uzaklaşmamız lazım. Aksi takdirde buradaki aşırılıklar gibi kalabilir bu yükselişler. Dolayısıyla tekrar satışa dönebiliriz. Bunun için de dediğim gibi onsları yakından takip edeceğiz. Onslardaki yükselişler gramları da yukarıya taşıyacaktır. Evet, kısacası altın ve gümüş için de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.